Merhaba, ben Semih. İtiraf Zamanı kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda sizden gelen itiraflara ve gerçek hayat hikayelerine yer veriyoruz. Bizimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınızı ekranda bulunan mail adresimize gönderebilirsiniz. Bu videoda İstanbul'dan Ali Bey'in itirafına yer veriyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba, ben Ali. İstanbul'da yaşıyorum. Evliyim, bir tane çocuğum var. Devlet memuru, kendi halinde 40 yaşında bir adamım. Geçen sene tayinim çıktı ve İstanbul Kadıköy'e taşındım. Kadıköy Moda'ya yakın bir yerde ev kiraladım. Herkes İstanbul öyle güzeldir ki ona alışınca İstanbul dışına çıkınca kendini köyde zannedersin derdi. Gerçekten de öyleymiş. Şimdi artık İstanbul dışında yaşayamam diye düşünüyorum. Neyse bir akşam karımla oturmuş en sevdiğimiz diziyi izlerken kapı çaldı. Gelenler karşı komşumuz Aysel Hanım ve kocası Hakan Bey'di. Bizimle tanışmak için gelmişlerdi. Çok nazik, güler yüzlü insanlardı. Hakan tır şoförü, eşi ise ev hanımıydı. 2 yıllık evlilermiş. Hakan bir süre daha çalışıp tır şoförlüğünü bırakıp evde emekliliğin keyfini çıkaracağından bahsediyordu. Tırdayken neredeyse ayın 20-25 günü evden uzakta oluyormuş. Karısı Aysel Hanım ise Hakan Bey'den çok daha genç, kıpır kıpır deli dolu bir kadındı. Eskiden bir bankada memurmuş ama çocukları olunca istifa etmiş. O akşam uzun süre sohbet ettik. Günler geçtikçe Aysel karımla çok iyi arkadaş oldu. Abla kardeş gibi takılmaya başladılar. Neredeyse her akşam bize gelip geç saatlere kadar oturuyordu. Kocası evde olmadığı için canı çok sıkılıyormuş. Gündüzleri kendi evinin işlerini bitirip sonra da bizim evin işlerinde karıma yardım ediyordu. Hayatımızın her alanına girmişlerdi. Sadece kocası geldiğinde uğramıyordu bize. Bir süre sonra Aysel'in bana karşı hareketlerinde tuhaflıklar olmaya başladı. Karım gibi süslenip karım gibi saçını yaptırmaya ve bana da sanki kocasıymışım gibi davranmaya başladı. Bir akşam konuyu karıma açtım. Bu Aysel tıpkı senin gibi davranıyor, hayırdır dedi. Karım gülerek, genç kız işte, bana özeniyor, benim gibi olmaya çalışıyor. Sen takma kafana dedi. Abla ben de senin gibi ayaklarımın üzerinde durmaya karar verdim. Sen ne yaparsan ben onu yapmak istiyorum demiş karıma. Bize bu kadar çok gelmesi seni rahatsız etmiyor mu? Beni kıskanmıyor musun diye sordum. Ne kıskanması Allah aşkına? Kadının kocası şehir dışında, evde yalnız kalıyor. Bize ne zararı var? Böyle şeyler düşünme. Bırak gelsin gitsin. Hem benim de canım sıkılıyor, arkadaşlık ediyoruz dedi. Sen benim ablamsın, senden başka kimsem yok diyormuş karım. Peki madem sen öyle diyorsan ben artık karışmıyorum dedim ve konuyu kapattık. Ama gerçekten ben evde olmasam geceyi bizim evde geçirecekti. Karım yemekleri ve temizlik işlerini Aysel'e yaptırdığı için halinden çok memnundu. Bir hafta sonra şirketten arkadaşlarla mangal partisi yapmaya karar verdik. Karım Aysel'i de davet etti. Yalnız kalmasın diye o da gelsin dedi. Çok güzel bir günde, çok güzel bir yerde pikniğe gittik. Harika zaman geçiriyorduk. Mangalı çok sevdiğim için o işi ben devralmıştım. Yanımda 4-5 tane bira vardı. Mangalın başına oturmuş etleri pişirirken biralarımı yudumluyordum. Herkes karısı çocuğu veya sevgilisiyle kendi havasında takılıyordu. Bir süre sonra Aysel yanıma geldi. Ben de sana yardım edeyim, sen tek kaldın, yardım eden yok dedi. Karım o sırada etrafta yoktu. Neredeydi tam bilmiyorum. Aysel arkadaşlarımı tanımadığı için yabancılık çekmiş, karım da ortalıkta olmadığı için yanıma gelmişti. Neyse etleri pişirirken şuradan maşayı uzatır mısın Aysel deyip kafamı kaldırdım. Pişirmeye devam ettim. O sırada karım geldi ve Aysel'e seslendi. Kız Aysel ne yapıyorsun orada? İşin yoksa gel markete gidelim dedi. Aysel de ablacığım ben abiye yardım ediyorum sen git dedi. Sonra yine bana dönerek kısık sesle. Ne düşünüyorsun dedi. Sinirlendim. Bak karım doluşuyor. Hem ikimiz de evliyiz. Bu yaptığın hiç doğru değil dedim. Bak bela mısın sen? Karım anlayacak hayatımız kayacak dedim. Merak etme senin karın çok saf ve bizi abi kardeş olarak görüyor dedi. Evet öyle zaten. Biz abi kardeşiz seninle dedim. Kazasız belasız pikniği atlatıp eve döndük. Ertesi gün kapı çaldı. Gelen tahmin edin kim? Evet Aysel. Karın nerede dedi. Markete gitti biraz sonra gelir dedim. Gülerek karınla az önce telefonda görüştüm. En az 2 saatlik işi var onun gelmez dedi. Bana sormadan içeri girdi ve aradan birkaç ay geçti. Karını boşa beni al demeye başladı. Ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteyim şu an. Büyük bir stres altında yaşıyorum. Karına söylemek zorundasın, sen söylemezsen ben söyleyeceğim diye tehdit etmeye başladı. Şu an çok zor durumdayım. Tayin istedim, inşallah çıkar da kurtulurum bu kadından. İstemeden başıma ne işler açtım. Aysel'in bana böyle bela olacağını hiç tahmin etmezdim. İtirafımı paylaşmamı sağladığı için İtiraf Zamanı kanalına
Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bir itirafımızın daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki itiraf videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.